Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. Ülkemizde yaklaşık 50 farklı otomobil firması faaliyet gösteriyor. Bunların toplamdaki model sayısı 200-250 aralığında değişiyor dönem dönem. Ama bunlara alternatiflerini, motor alternatiflerini, donanım alternatiflerini de eklediğimiz zaman ülkemizde 1000'e yakın alternatif çıkıyor. Bugün 0 kilometre otomobil fiyatlarına baktığımız zaman sadece bunlardan 67 tanesi 1 milyon liranın altında, ki 1 milyon lira kimileri için küçük bir para gibi gözükse de özellikle ücretli çalışan için gerçekten biriktirilmesi oldukça zor bir para. Liradan 6 sıfır atılmasaydı bugün 13 haneli bir para olurdu ve 1 trilyon olurdu. Bir hevesle böyle üniversite okumuş, işte asgari ücret ya da o seviyelerde iş bulmuş gençler başta olmak üzere Allah hepimizin yardımcısı olsun deyip bugünlerde ülkemizde 1 milyon liranın altında hangi otomobiller satılıyor? Hadi gelin birlikte bakalım. Fiat'ta 4 farklı modelde 15 farklı alternatif var. Bu alternatiflerin büyük kısmını Egea'lar oluşturuyor. Egea'ların Easy Donanım Free, yani en boş olan 1.4 litre benzinli 95 beygirlik motora sahip olan versiyonu en ucuz C segmenti otomobil ve fiyatı 730 bin lira. Aynı otomobilin dizelini 1.3 litre 95 beygirlik motora sahip olan versiyonunu alırsanız fiyat 893 bin liraya çıkıyor. Burada donanım seviyesini şöyle örnek verebilirim size. Easy donanım benzinli 730 bin liraya satılırken Urban donanımı almak isterseniz 50 bin lira fark ödeyerek 780 bin lira ödeme yapmanız gerekiyor. Bir dolu pakete çıkmak isterseniz bir 50 bin daha ödeyip Launch donanımı alabilirsiniz. Dizellerinde de durum değişmiyor. Dizellerinde 893 bin liralık başlangıç fiyatı yine 50 bin liralık farkla Urban donanımda 944 bin lira, Launch donanımda 994 bin liraya çıkıyor. Egea'ların Hatchback Street donanım 1.4 litrelik başlangıç versiyonu da 780 bin liraya satılıyor. Egea Cross'a baktığımızda 5 farklı alternatif çıkıyor. Street donanım 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motora sahip manuel şanzımanlı başlangıç Egea Cross 803 bin liraya satılıyor. Bunun Urban donanımı 40 bin lira farkla 843 bin liraya, Launch donanımı da 50 bin liralık farkla 893 bin liraya satılıyor. Eğer Egea Cross'ta dizel almak isterseniz 1.3 litre 95 beygirlik multijet motora sahip Urban donanım 988 bin lira, Street donanım ise 997 bin liraya satılıyor. Panda'ya baktığımızda fiyat 1 milyon liranın altında 2 Panda modeli alternatifi sunuyor. Bunlardan City donanım 1 litre 75 beygirlik hibrit motora sahip olanı 793 bin liralık fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Onun dışında Cross olan donanım yine hibrit ve yine 70 beygir olanı 57 bin liralık farkla 850 bin liraya satılıyor. Fiyatta klasik modellerden biri sayılabilecek 500 mini'nin başlangıcı yine 1 litre 70 beygirlik motor sunuyor ve bu da hibrit bir motor ve fiyatı 960 bin lira. Renault'a baktığımızda sadece Clio ve Taliant modellerinde 8 farklı alternatif bulunuyor. Bunlardan 5 tanesi Clio'ya ait alternatiflerden, 3 tanesi de Taliant'a ait. Clio'ların Joy donanım olan 1 litre atmosferik ve 65 beygir turbosuz olan SCE versiyonunun liste satış fiyatı 827 bin lira seviyelerinde. Bunun 90 beygirlik manuel şanzımanlısı yine bunda fiyat 857 bin liraya çıkıyor. Bunun otomatiğini almak isterseniz ise fiyat yaklaşık olarak 922 bin liraya çıkıyor. Clio'nun Touch donanımını almak isterseniz 1 litre 90 beygir manuel şanzıman olanının fiyatı 868 bin lira. Bunun otomatik şanzımanı olan versiyonunun fiyatı ise 960 bin lira. Taliant'a geçtiğimizde Taliant'ın başlangıcı 65 beygirlik düz olan versiyonunun fiyatı 813 bin lira. Bunun otomatik şanzıman ve 90 beygirlik turbo olan versiyonu yine Joy donanım 913 bin liraya satılıyor. Bunun Touch donanımını satın almak isterseniz yaklaşık 30 bin lira, 50 bin lira daha bir fark ödeyip 961 bin lira ödeme yapmanız gerekiyor. Hyundai 3 farklı modelinde toplamda 12 alternatif sunuyor. Bunlardan ilki Hyundai i20. Yeni i20'nin 1 litre motora sahip 67 beygirlik jant donanım, benzinli ve manuel şanzımanlı olan modeli 715 bin liralık fiyatıyla Türkiye'nin en ucuz otomobili. Aynı modelin otomatik şanzımanlısı 760 bin liraya satılıyor. 1.2 litre 84 beygir style donanım olan otomatik şanzımanlısı ise 780 bin liraya satılıyor. Aynı modelde elit donanım ve çift renk otomatik şanzıman alırsanız fiyat 840 bin liraya çıkıyor.
i20'ye baktığımızda 1.4 litre 100 beygirlik benzinli ve otomatik şanzıman. i20'lerin hepsi otomatik şanzıman. Jant donanımı en ucuz olan 850 bin liradan başlıyor. Bunun style donanımı 885 bin lira, yaklaşık 35 bin lira bir fark ödüyorsunuz style donanıma geçmek için. Style Plus donanım otomatik şanzıman alırsanız, aynı yine 1.4 litre 100 beygirliğini alırsanız fiyat 930 bin liraya çıkıyor. Tabi bunun bir de elit donanım var. Elit donanımını alırsanız da fiyat 970 bin liraya çıkıyor. i20'deki son alternatif de 1 litrelik turbo GDI motora sahip style donanım. Bu da DCT şanzıman, yarı otomatik şanzıman olanının fiyatı da 930 bin lira. Bayon'da ise 3 farklı alternatif bulunuyor. 1.4 litre 100 beygirlik motorlar hepsi. Bunların manuel şanzımanlı jump donanımının fiyatı 895 bin lira. Aynı otomobilin otomatik şanzımanlı olanının fiyatı 930 bin liraya çıkıyor. Hyundai bu modellerde otomatik şanzıman farkı olarak 35 bin lira alıyor. Aynı otomobilin style donanımının otomatik şanzımanlısını almak isterseniz fiyat 995 bin liraya çıkıyor. Kia'ya baktığımızda 3 farklı modelinde 6 farklı alternatif bulunuyor. Bu alternatiflerden 4 tanesi Hyundai i10 ile aynı altyapıda olan Picanto'ya ait arkadaşlar. 1 litre 67 beygirlik fiil donanım, yani başlangıç donanım otomatik şanzımanlısının fiyatı 790 bin lira. Bunun Life donanımını satın almak isterseniz 10 bin lira daha ekstradan ödeme yapıp 800 bin lira ödemeni yapmanız gerekiyor toplamda. Cool donanım isterseniz ise Life'a nazaran bir 25 bin lira daha ödeyip 825 bin liralık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Yine 1 litrelik motor bana az gelir, 67 beygir düşük deyip 84 beygirlik 1.2 litrelik otomatik şanzımanlı Picanto'nun fiil donanımını almak isterseniz 825 bin lira ödeme yapmanız gerekiyor. Burada 1 litre ile 1.2 litre motor arasında fiil donanım için konuşayım, 35 bin liralık bir fark bulunuyor. Bir diğer Kia modeli Rio arkadaşlar. 1.4 litrelik cool donanım otomatik şanzımanlı versiyonun fiyatı 955 bin lira liste fiyatı olarak bakıldığında. Kia'da benim önerebileceğim ve gerçekten tasarım olarak çok beğendiğim bir otomobil Stonic. Bunun 1.2 litre 84 beygirlik manuel şanzımanlı cool donanımı, yani başlangıcının liste satış fiyatı 965 bin lira. Honda'ya baktığımızda ise Honda'da sadece bir otomobil 1 milyon liranın altında. O da City'nin 1.5 litrelik VTEC motorlu otomatik şanzımanlı Elegance donanımı arkadaşlar. Bunun liste satış fiyatı 976 bin lira. Citroen'e baktığımızda Citroen 2 farklı modelinde 4 farklı alternatifle karşımıza çıkıyor. Bu alternatiflerden 3 tanesi C3 modeline ait. 1.2 litre 83 beygirlik 5 ileri manuel şanzımanlı turbosuz olan fiil donanım C3'ün liste satış fiyatı yaklaşık olarak 810 bin lira. Bunun turbolu olan versiyonu 110 beygir gücünde ve turbolu fiil donanım 6 ileri EAT otomatik şanzımanlı modelini almak isterseniz fiyat 944 bin liraya yaklaşıyor. Ondan sonra daha dolu bir C3 almak isterseniz, en dolusu için Shine donanım için ödeyeceğiniz tutar 995 bin lira arkadaşlar. 110 beygirlik EAT 6 şanzımanlı olan versiyonu için geçerli. Şimdi Renault grubunda Taliant'ta dizel motor artık yoktu. Citroen C Elize'de Taliant'a rakip olarak 1.5 litre Blue HDI 100 beygir motorlu alternatif satılıyor arkadaşlar. 6 ileri manuel şanzıman ve fiil bot donanımıyla C Elize'nin liste satış fiyatı 910 bin lira. Dacia 4 farklı modeliyle 7 farklı alternatif sunuyor. Bunlardan ilki ve Sandero'daki tek modeli Essential donanım 90 beygir otomatik şanzımanlı olanı da 890 bin lira arkadaşlar. Bunu alacağınızda bence Stepway almak biraz daha mantıklı gözüküyor. Sandero Stepway'e bakıldığında 90 beygirlik Essential donanım manuel şanzımanlısının fiyatı 874 bin lira. Bunun Eco G aynı donanım 100 beygirlik olan versiyonuna bakarsanız fiyat yaklaşık olarak 908 bin liraya yükseliyor. Bunun yine 90 beygir otomatik şanzımanlısını almak isterseniz 920 bin lira ödeme yapmanız gerekiyor. Dacia Sandero Stepway'de otomatik şanzıman için ödeyeceğiniz fark yaklaşık olarak 44 bin lira. Sandero'da 1 milyon liranın altında alınabilecek en dolu versiyon Expression Stepway. Bu 90 beygirlik turbolu 1 litrelik motora sahip CVT şanzımanlı ve liste satış fiyatı 971 bin lira. Dacia'da yollarda çok fazla görmediğimiz yeni bir model de var. Bu Spring arkadaşlar. Ekstrem elektrik modeli 65 beygirlik motor gücü üretebiliyor ve bunun liste satış fiyatı 967 bin lira.
SUV almak isterseniz listemizdeki tek SUV. Donanım olarak yetersiz olsa da, arka camları manuel olsa da Essential donanım 90 beygir olan versiyonun liste satış fiyatı 985 bin lira. Satış payını her geçen gün arttırsa da İngiliz MG hala ülkemizde çok bilindik, çok popüler olan bir otomobil değil ve MG modellerinden sadece bir tanesinin liste satış fiyatı 1 milyon liranın altında. O da ZS modeli 106 beygirlik 1,5 litrelik benzinli motor alternatifi, manuel şanzıman ve Comfort donanımıyla satılıyor. Bunun da fiyatı 949 bin lira. Skoda'ya baktığımızda Skoda'da sadece Fabia'da iki alternatif bulunuyor. Bunlardan elit donanım 1 litre TSI motora sahip 95 beygirlik manuel şanzımanlısının liste satış fiyatı 869.900 lira. Bunun aynısının otomatik şanzımanlısını satın almak isterseniz yapacağınız ödeme 935 bin liraya yaklaşıyor. Yani Skoda'da, Volkswagen Group'ta otomatik şanzıman için neredeyse 75 bin liralık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Volkswagen'de sadece Polo'da iki farklı alternatif var. Bunlardan ilki Volkswagen'in en ucuzu olan Polo'nun 80 beygir 1 litre turbosuz manuel şanzımanlı Impression donanımlı olanının liste satış fiyatı 887.500 lira. Bunun yine 1 litre turbolu 95 beygir manuel şanzımanlısını almak isterseniz fiyat 985 bin liraya yaklaşıyor. Opel'de de sadece Corsa'nın başlangıcı 1 milyon liranın altında 1,2 litre 75 beygirlik benzinli ve elegans donanım manuel şanzımanlı Corsa'nın fiyatı 881 bin lira. Volkswagen Grup bünyesinde bulunan Seat'ta sadece bir model 1 milyon liranın altındaydı. O da Ibiza'nın başlangıcı olan 1 litre 80 beygirlik Style donanım manuel şanzımanlısının liste satış fiyatı 850 bin lira arkadaşlar. Onun dışında Seat bu ay bir kampanya yaptı Arona modeli için. Liste satış fiyatı 1 milyon 25 bin lira olan 1 litre 95 beygirlik Style donanım manuel şanzımanlı Arona'nın fiyatında yaklaşık 50 bin liralık bir indirim yaparaktan 1 milyon 25 bin liradan 974 bin liraya düşürdü. Peugeot, Ford ve Mitsubishi'de de sadece 1 milyon liranın altında birer alternatif bulunuyor. Peugeot'a baktığımızda 208'in aktif prime donanım 1,2 litre 100 beygir ve EAT8 şanzımanlı olan versiyonun liste satış fiyatı 997 bin lira. Yani 1 milyon liradan sadece 3 bin lira eksik. O da tescil masraflarına fazlasıyla gidecektir sigortasına. Ford'a geçtiğimizde ise Ford'da sadece Fiesta'nın başlangıcı var. Style donanım 1,1 litre 75 beygirlik ve manuel şanzımanlı olan versiyonun liste satış fiyatı 918.400 lira. Mitsubishi zaten çok model ithal etmiyor. Sadece Spice Star satıyor. 1,2 litrelik olan versiyonunun yarı otomatik şanzımanlı versiyonunun 2022 modeli hala ülkemizde satılıyor ve bunun liste satış fiyatı 857 bin lira. Citroen'in Amis'ini ya da yeni çıkan böyle Çin montajlı elektrikli otomobilleri, mini otomobilleri saymazsak listemizdeki tek elektrikli otomobil Leapmotor'un T03'ü arkadaşlar. Bununla ilgili bir video çekmiştim. O zaman liste satış fiyatı 350 bin lira seviyelerindeydi. Bu otomobil Çin'de 11.950 dolara satılan bir otomobil. Fakat ülkemizde ithalatçısının koyduğu kar nedeniyle, vergi nedeniyle değil. Çünkü bu elektrikli otomobil olduğu için sadece %10'luk bir ÖTV alınıyor. Bir de %20'lik KDV alınıyor. Yani normalde 500 bin liranın altında satılması gereken bir modele otomobili ithal eden firma ya ben diğerleri pahalıya satılıyor ben de pahalıya satarım diyerekten 995 bin lira liste fiyatı çekiliyor ki buradaki ana sıkıntı şu. Mesela Çin'den gelecek otomobillerde işte Çin'de yaklaşık olarak 10 bin dolar seviyelerinde satılan birçok otomobil var. Bu otomobiller Türkiye'ye gelse, özellikle elektriklileri Türkiye'ye gelse muhtemelen 500 bin liranın altında satılacak. Fakat burada bu otomobili ithal eden tedarikçiler maalesef fırsatçılık yapıyor. Leapmotor'un yaptığı gibi açıkçası. 11.900 dolara satılan Çin'de vergi dahil 11.900 dolara satılan otomobili getirip Türkiye'de neredeyse 1 milyon liraya satılıyorlar. Ülkemizde 1 milyonun altında satılan otomobil sayısı maalesef bu arkadaşlar. Bu tam listeydi. Videonun başında söylediğim gibi neredeyse 50 civarında marka, işte 200'ün üzerinde farklı model alternatifi ve bunlara motor ve donanım yelpazesi de işin içine girince 1000'e yakın alternatif karşımıza çıkıyor. Fakat bunların sadece 67 tanesi 1 milyonun altında arkadaşlar. Bunlara hafif ticarileri de eklersek hafif ticarinin o 5 kardeşi işte Fiorino'yu da eklersek model sayısı artıyor. Fakat enflasyondan dolayı
her geçen gün 1 milyonun altında satılan otomobil sayısı da azalıyor arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi Allah hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Bu videodan benden bu kadar. Umarım alım gücümüz yükselir. Umarım adam akıllı otomobillere binebiliriz. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.